Herkese merhabalar. Tarihte bir savaş vardı, Soğuk Savaş dönemi diye adlandırılıyordu. O zamanlar Fransız kolonisi olan Vietnam'ın ayaklanması sonucunda Kuzey ve Güney diye ayrıldı. Kuzey tarafı komünistler yönetirken Güney tarafı Amerika komünizmi daha fazla Asya'ya yaymamak için ele almaya çalıştı. Daha sonra Kuzey'de Ho Chi Minh isimli bir lider öne çıktı. Bu şeye son verdi ve 25 yıl süren savaşın sonunda kazanan Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti oldu. Tarihte büyük bir yeri olan Komutan Ho Chi Minh'in adının olduğu şehirdeyiz. Ho Chi Minh City'deyiz. Vietnam'daki vlogumuza Ho Chi Minh City'den başlıyoruz. Sizlere çok değişik şeyler deneteceğim. Bakın, yani yumurtalı kahve diye bir şey gördüm. Onu deneyeceğiz en başta. Meşhur Vietnam imzalı kahveler var. Şu an ismi kesinlikle aklıma gelmiyor. Onları deneyeceğiz. Bir sürü kahve var. Kahve açısından dünyada önemli bir yere sahip Vietnam. Dünya ünlü lezzetleri var. Onları deneyeceğiz. Fiyata bakacak olursak fiyat bir tık daha uygun geldi bana. Şimdi ben burada kısa bir Tayland tatilinden sonra kalktım, buraya geldim. Burada bir tık fiyatlar daha uygun. Sadece biraz daha kalabalık, biraz daha motor sesi var. Her yer motor sesi. Vızır vızır motor seslerini sizin de duyduğunuz üzere. Bakalım şimdi Ho Chi Minh'den başladık. Bir sonraki durağım Da Nang ve Hanoi şeklinde böyle yapacağım. Sonra tekrar Ho Chi Minh'e geleceğim. Ho Chi Minh'den Phuket'e uçup Phuket'ten tekrar Türkiye'ye döneceğim. Kısa bir tatil olacak ama yeni bir ülkenin görme heyecanıyla sizlere aktarmaya çalışacağım. Umarım bu videomu da beğenirsiniz. Umarım abone olursunuz. Takipte kalın. Başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi videomuza başladık. Tabi buranın bir sıkıntısı var. Bir saattir satıcılar bırakmıyor. Vallahi öyle bir özelliği var. 2 saatte bir şey çekmeye çalışıyorum. Yani geliyor, bir şey ihtiyacım yok diyorum. Yine de satmaya çalışıyorlar. Böyle bir şeyle karşılaştım. Bu bilgiyi de aktarmak istedim ve sizi hiç bekletmeden Ho Chi Minh turuma hızla başlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi burada bir abiyle tanıştık. Şurada kendisi, böyle defterleri var. Defterinde böyle bir sürü anılar yazmış. Bütün insanlar böyle anılar yazmış, işte dünyanın her yerinden, South Africa, London. How many language? How many language? Sorry? How many language? Amina? How many language? Amina. What's your name? Nothing Kim. Not. Kim. You're from Vietnam. Yeah, I work on Mekong Delta. You know Mekong? Bakın arkadaşlar, burada defterleri var. Şu altta da göstereyim. Today you want Tanu? Tanu. Pano? Tanu. Hattunal. Which Tanu? Vietnam'ın ünlü kahvesi Chape Sue Dai deneyeceğiz. Sonra bir de Egg Coffee diye bir şey var, yumurtalı kahve. Böyle içerisine çırpılmış yumurtayla falan yapıyor. Daha sonra onu da deneyeceğiz de bu en başta. Yanımızda buranın halkı Home var. Ya Home. Böyle yolda tanıştık, öyle nerelisin falan diye gitmem gereken yerleri falan söyledi bana. Buranın insanı biraz yardımsever olduğunu fark ettim. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yaşamayamayacağım. Bu da Chape Sue Dai. Chape Sue Dai. Evet. Bakalım tadı nasıl böyle. Oh, buz düştü. Very good. Vietnamese. Catch you. It's made in Vietnam. This is made in Vietnam, right? This This coffee. cafe. Sữa đá. Coffee. What is it? Tea. Tea? Tea. Trà. Çay. Yeah. Evet, Vietnam'da da ça diyorlarmış çaya. Biz çay diyoruz. Nước Burada trà. ça. Nước trà. No cha. Yeah. Evet, yeni bir bilgi. This inside or no? No. You say this.
Bukit Tea, ya. Ha. Buraya kadar kahve içecekmişiz. Ondan sonra üzerine çay koyacakmışız. Good. Vallahi lezzetli bayağı. Good. Good. Ve araştırdığım kadar ne kadar doğru bir bilgi bilmiyorum. Bazı videolarda falan da denk geldim buna. Brezilya'dan sonra en büyük kahve imalatı Vietnam'da olduğu söyleniyor. Ve gerçekten dedikleri kadar lezzetli kahvesi, böyle bir hissediyorsun o kahveyi içerken ağzında. Beğendim. Daha sonra yumurtalı kahveyi de deneyeceğim sizler için. Bakalım, şu an için her şey güzel gidiyor. Bakalım neler olacak. Ho Chi Minh'den aktarmaya devam ediyorum. Evet, şimdi buraya kadar içtik. Üzerine biraz çay ekleyeceğiz. Bakalım çayla karıştırınca. Şu an biraz Thai tea'ye benzedi. Evet, şimdi böyle bir önce biraz yerel bir kahveciye oturdum. Yerel kahveci de denemek istedim. Tabii büyük yerlerde de denerim. Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti ismi böyle geçiyor ama artık tabii ki günümüz şartlarında ne kadar Sosyalist Cumhuriyet olarak geçiyor bilmiyorum. Her yer büyük kahvecilerle dolmuş. Yani sadece kahveci olarak düşünmeyin. Her yerde büyük zincirler var. O büyük markaların zincirleri. Neyse, kahveyi ne kadar içtim? 20.000 donga içtim. Bu da ne kadar ediyor? 20.000 dong şu an için da 32 lira yapıyor. 32 liraya içmiş olduğum bir kahve. Bilmiyorum, şu an Tayland'dan sonra özellikle burası bir tık ucuz geldi. Bir tık değil, aslında bayağı ucuz geldi de. Yani çünkü arkadaşlar 32 liradan bahsediyorum. Çok değişik bir his. Ve güzeldi bir kahve. Evet, orada Home'da işte orada otururken geldi, muhabbet edin, nerelisin? Yardımcı olmaya çalıştı. İşte durumdan bahsetti. Burada bizim için yaşam zor dedi. Yani anladığım kadarıyla çok aslında İngilizce konuşabiliyordu. İyiydi ama biraz dil aksandan dolayı anlamada bir tık zorlandım. Ama bir şekilde iletişim kurduk. Yaşam zor olduğunda gözü görmediğinden bahsetti mesela. Gözünü ameliyat ettiremiyormuş. İşte orada nereye gitmem gerektiğini söyledi. İşte tünellerden bahsetti. Meşhur buranın tünelleri. Nehir var, oradan bahsetti. Hepinizin bildiği. Ve Chinatown diye bir yer var dedi. Oraya git, oralar güzel dedi. Ben şimdi gideceğim, bir market var, oraya gitme, orası pahalı falan dedi. Tamam dedim de yani şimdi o Chinatown'da biraz uzak geldi gözüme. O yüzden kusura bakma Home. Kim de iyi diye yardımcı olmaya çalışıyor falan dedik de adam tur satmaya çalışmış bana. Geldi, muhabbet etti. Nereye gideceksin falan işte konuştuk. Sonra dedi, defterlerini gösterdi işte. Kim yazdı falan diyorum, söylemiyor. Kim yazdı bunları diyorum. İşte yazıyorlar falan dedi. En son söyledi. Mevzuyu çakozladım. Biraz geç oldu falan diyor. Yok. En son geldi diyor. İşte turlarını gösterdi. Bu turlar var falan dedi. İlk başta dedi. 4 saatlik sana Ho Chi Minh turu yaptırayım dedi. İşte ne kadar dedim. 1.400.000 falan dedi. O 1.400.000 de ne kadar ediyor yaklaşık? 1.600 lira falan ediyor. Yine iyi fiyatlı da bilmiyorum yani, bugün ilk günümden de motor turu yapmak istemedim. Biraz bir şeyler çekmek istedim.